Doğduğun Ev Kadir'indir dizisi yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Mehdi dizimizden tamamen ayrılacak mı? Zeynep'in psikolojisi bozulacak mı? Dizimiz final olacak mı? Barış Zeynep'ten ayrılacak mı? Hepsinin cevabı sizlerle bu videoda arkadaşlar. Öncelikle dizimizin final olmasını istemiyorsanız ve Zeynep'in artık mutlu olabilmesini istiyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Bildiğiniz üzere çok heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktık. En son hatırlarsanız Mehdi silahla vurulmuştu. Mehdi'nin silahla vurulması onun ölümüne neden olacak. Çünkü Mehdi yani İbrahim Çelikkol dizimizden ayrıldı. Onun ayrılışı artık birçok şeyi değiştirecek. Zeynep Mehdi öldüğü için büyük bir vicdan azabı çekecek. Çünkü Zeynep Mehdi'nin ölümünden kendisini sorumlu görecek. Yani Zeynep'in kendisine karşı olan suçluluk duygusu yeniden canlanacak. Bunun sonucunda da Zeynep'in psikolojisi alt üst olacak. Herkes Zeynep'e desteklerde bulunsa da Zeynep bir süreliğine daha kendisine gelemeyecek ne yazık ki. Zeynep'in psikolojisi yerli bir olduğu için Barış onunla evlenemeyecek. Barış bunun böyle devam etmeyeceğini anlayınca yeni bir karar alacak. Barış Zeynep'i hemen doktora götürecek. Zeynep psikolojik tedavilere başladıkça geçmişin kapıları yavaş yavaş aralanacak. Tam da o sırada Zeynep'te yaşanan suçluluk duygusunun nedeni ortaya çıkacak. Aslında Zeynep'in sorunu küçük yaşta ailesinden ayrılmak zorunda kalmasıdır. Sakine, Zeynep'in güzel bir hayat yaşayabilmesi için onu Nermin Hanım'a vermek zorunda kalmıştır. Zeynep de artık Nermin Hanım'ın kızı olarak hayatına devam etmiştir. Zeynep eski hayatından kurtulmuş olsa da doğduğu evin kaderi onun peşini hiçbir zaman bırakmamıştır. Çünkü Sakine o sıralarda Nermin Hanım'ın evine hizmetçiliğe gitmekteydi. Zeynep ise Sakine'nin kendisine hizmet etmesinden rahatsız olmuştur. Çünkü Sakine'nin her defasında Zeynep'e bakışları onu derinden etkilemiştir. Tam da o sırada Zeynep'te suçluluk duygusu oluşmaya başlamıştır. Zeynep annesinin fakirliğinden kendisini sorumlu tutmuştur. Bu yüzden Zeynep'in acı kaderi onun peşini bırakmamıştır. Önümüzdeki bölümde Zeynep'te kapanmayan yaralar açılacak. Barış ise Zeynep'in durumundan dolayı çok üzülecek. Büyük ihtimal ile Barış Zeynep ile evlenecek ve onunla çok mutlu bir yuva kuracak. Zeynep Barış'ın desteklerini gördükçe iyileşmeye başlayacak. Barış da Mehdi'nin aradan çekilmesiyle Zeynep'e bir kat daha bağlanmış olacak. Bunun sonucunda da Zeynep ve Barış çok mutlu olacaklar. Ama bir ihtimali daha unutmayalım. Zeynep'in psikolojisinin bozulması sonucunda Barış ondan ayrılma kararı alabilir. Barış Zeynep'in sorunlarını artık kaldıramaz hale gelecek. Bunun üzerine Barış Zeynep'ten ayrılma kararı alacak. Peki sizce Zeynep Mehdi'nin ölümüyle hayatına devam edebilecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde Barış'ın aklına Özlem'in sözleri gelecek. Barış, Özlem'in kendisine söylediği sözleri hatırladıkça Zeynep'ten iyice şüphelenmeye başlayacak. Çünkü Özlem o konuşmasında Barış'a ileride çok pişman olacağını söylemişti. Barış bunun üzerine Zeynep'ten ayrılma kararı alabilir. Zeynep de birinci darbeyi Mehdi'den aldıktan sonra ikinci darbeyi de bu şekilde Barış'tan alacak. Zeynep Barış'ın ayrılmak istediğini öğrendiğinde bunu inanmak istemeyecek. Ardından Zeynep Barış'ın neden kendisinden ayrılmak istediğini öğrenmek isteyecek. Barış ise Zeynep'ten gerçekleri saklayacak ve onu sevmediğini söyleyecek. Zeynep de bu sözler üzerine oradan hemen uzaklaşacak. Zeynep'teki bu hüzün büyük bir üzüntüye sebebiyet verecek. Hatta Zeynep'in psikolojisi günden güne bozulacak. Eğer Zeynep'e yardım eden birileri olmaz ise Zeynep kendisine zarar verebilir.
Zeynep yaşadıklarından dolayı bu üzüntüden kurtulmak isteyecek. Ama Zeynep bu intihar girişimine rağmen ölmeyecek. Zeynep başrol oyuncusu olduğu için senaristimiz tabii ki onu öldürmeyecek. Böylece Zeynep hayatına kaldığı yerden devam edecek. Barış ise Zeynep'ten ayrılarak kendi sonunu getirmiş olacak. Çünkü Barış'ın almış olduğu bu karar onun iflas etmesine neden olacak. Çünkü hatırlarsanız önceki bölümlerde Barış'ın elinde bir kitap vardı. Barış'ın elindeki bu kitabın ismi ise Kral Kaybederseydi. Barış şu an için çok zengin ve saygın bir iş adamı. Yani Barış bu kitapta kral olan kişidir. Ama o kitabın finalinde kral tüm saygınlığını kaybediyordu ve sonunda iflas ederek hayatı boyunca huzur evinde kimsesiz yaşamına devam etmek zorunda kalıyordu. Yani bu kitap Barış'ın iflas edip kimsesiz kalacağını ispatlamakta. Önümüzdeki bölümde Barış ve Zeynep düğün hazırlıklarına devam edecek. Bu konuda Nermin Hanım ve tüm aile onlara büyük desteklerde bulunacak. Özlem ise Barış ve Zeynep'i ayırmak için her şeyi denedi. Çünkü Özlem Barış'ı Zeynep'ten gelecek tehlikelere de karşı korumak istiyor. Bu yüzden Özlem onların evliliğine defalarca kez karşı çıkmıştı. Ama Barış ablasının sözlerini hiç önemsemedi. Barış ablasını dinlemeyerek büyük bir hata yaptığının farkına geç olsa da varacak. Çünkü Barış'ın Zeynep ile olan evliliği onun sonunu getirecek. Önümüzdeki bölümlerde Barış ve Zeynep'in düğünleri gerçekleşecek. Ama Zeynep ve Barış'ı çok büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü halen Veysi ve Ekrem davası hallolmadı. Ekrem, Nermin ve Zeynep'ten intikam almayı aklına koymuş durumda. Veysi de Mehdi'nin hapisten çıkmasına yardım eden Zeynep'i kendisine adeta düşman olarak görüyor. Bu yüzden Zeynep ve Barış'a düğün gününde bir zarar verebilirler. Onun için Zeynep ve Barış'ın önce Veysi ve Ekrem sorununu çözmesi gerekecek. Son bölümdeki olaylardan sonra Mehdi'nin diziden ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olduğunu anlamış olduk. Zeynep ile Mehdi'nin ilerleyen bölümlerde tekrardan bir araya geleceği düşünülürken böyle bir ayrılık hepimiz için sürpriz oldu. Bundan sonraki süreçte dizideki olaylar Zeynep ve Barış üzerinden ilerleyecek. Bakalım yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Bu analiz videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek dizimize destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.